Sivil toplum alanı bir bütün. Yani birbirinden haberdar olması gerekiyor bu alandakilerin. Birbirinden öğrenmenin çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bir yerden öğrenmek, bir eğitimden öğrenmekten daha çok sahadan, alandan öğrenmek, birbirinden öğrenmek ve birbirine katkı yapmak önemli. Doğrudan günlük faaliyetlerinden öte bir projelerini, bir daha geniş çaplı bir faaliyetlerinin neticesini duyurabilecekleri bir sivil toplum alan rehberi, bir sivil toplum alan izlemesi gibi bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bu çeşitliliğin, bu farklılığın, bu canlılığın farkında değil insan. Müslüman dünyadan, Müslüman toplumlardan hatta Fikri Birikimler Bülteni şöyle bir doğrultuda ortaya çıktı. Yani biz dünyada eşitsiz bir dünyada yaşıyoruz. Yani batılı olanın daha fazla temsil edildiği, daha fazla sunulduğu, daha fazla öne çıktığı bir fikri ortamda yaşıyoruz. Halbuki çok farklı toplum kesimlerinde, çok farklı toplumlardan özgün, yeni içerikler ve fikirler de üretiliyor. Bunun odağı da sivil toplum. Geniş manasıyla sivil toplum. Yani Müslüman dünyada özellikle sivil kuruluşların gerçekleştirdikleri aktivitelere odaklanıyoruz biz. Sivil kuruluşlar derken kar amaçsız kuruluşlar desek daha doğru olur. Şunu gördük, çok hastanıyoruz bir kere. Yani zaten bültenin yola çıkış gereksinimi buydu. Herkes birbirini çok... Onlar bizi daha hastanıyorlar. Yani Türkiye'den yapılan faaliyetler dünyaya daha az yansıyor. Bu anlamda Türkiye'deki sivil kuruluşların bir handikapı var. Biz dünyaya, küresel dünyaya kendimizi sunmada çok zayıfız. Yani bizim klasik manada söylediğimiz şey gayesi, amacı, maksadı. Yani bir kere sivil toplum kuruluşlarını herhangi bir bürokratik kuruluştan, devlet kuruluşundan, kamu kuruluşundan ya da bir şirketten ayıran en önemli husus bir gayeye matuf olarak başlamış olmasıdır. Bir sivil toplum kuruluşunun gayeden sonra gelen en önemli boyutu örgüt boyutu, örgütlenme boyutu. Sonra kaynak geliyor. Kaynak içerisinde genellikle mali kaynaklar önemsenir ve dile getirilir. Ama ben sivil toplum kuruluşları için insan kaynağının ve fikri kaynağın mali kaynaktan daha önemli olduğunu. Bunun üzerine ben dördüncü olarak kamuoyu iletişimi, etkileşimi, süreç yönetimini koyarım. Yani iletişim yönetimi, kamuoyu yönetimi, lobicilik, mesajını topluma doğru anlatmak bir sivil toplum kuruluşu için olmazsa olmaz bir şeydir. Bir şirket bunu yapmayabilir. İşte onlar için de önemli ama nihayetinde bunu ille de yapması gereken şirketler kamuoyuyla daha fazla etkileşim içerisinde olan şirketlerdir. Ama sivil toplum kuruluşlarının küçük, büyük, lokal, küresel fark etmeksizin toplumla mesajların, iletişimlerinin güçlü olması, mesajlarını doğru iletmeleri gerekiyor. Etkileşimlerini iyi ayarlamaları gerekiyor. Bu bir sivil toplum kuruluşunun varlık sebebi. Kamuoyuyla doğru iletişim kurmak, doğru etkileşim kurmak. Tüm bu dört unsur, bunları dört temel sütun olarak sayabiliriz. Bunun üzerine sivil toplum kuruluşunun dönemden döneme, kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarılmasını önemli bir mesele olarak koyarım. Bu da bir kültür oluşturma, bir kültür içerisinde çalışma ve bir kültürü aktarma, yaymayla ilişkili bir husustur. Yani bir değişimin yerleşmesi için 2 yıl, 3 yıl çok kısa süreler. Türkiye'de siyasal ortam winner takes all. Kazanan her şeyi alır üzerine konumlandırılmış vaziyette. Başkanlık sistemi de biraz bunun etrafında oluşturulmuş vaziyette. Yani sistemin farklı parçalarının farklı unsurlardan oluşması bir fırsat olarak değil, bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Bir denge unsuru olarak değil, bir sorun olarak değerlendiriliyor. Başkanlık sistemi sivil topluma alan açan bir model. Aslında sivil toplum muhatapları şekillenmiş vaziyette. Mesela bilgi üretmeye daha fazla vakit ayırması gerekiyor. Raporlamaya daha fazla vakit ayırması gerekiyor. Lokal örgütlenme, lokal örgütlenmelerin sesini duyurmaya daha fazla vakit ayırması gerekiyor. Kamuoyu iletişimine daha fazla vakit ayırması gerekiyor. Savunuculuk ve bilgi üretme, uzmanlık üretmeye odaklı bir sivil topluma geçiş olması. Yaklaşık 25 yıldır benim en azından takip ettiğim kadarıyla çok aktif olarak gündemde olan bir konu ama bir türlü çözüm bulunamadı. Aslında yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki, iletişim, işbirliği yapması merkezi hükümetten, merkezi yönetimden çok daha kolay. Bunun bir adım ötesine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda belediyelerin sivil toplum kuruluşlarına desteklerinin ve katkılarının biraz sistematik hale getirilmesi gerektiğini,
biraz kayıtlı, amaçlı, hedefli, rekabete açık hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İmkanlarının da artırılması gerekiyor. Bazı belediyeler bunu yaptılar. Mesela sivil toplum kuruluşları için ortak kullanabilecekleri mekanlar yaptılar. Çok başarılı modellerdi bunlar. Rekabete açık, değerlendirme sistemleri şeffaf, herkesin kullanabileceği, herkesin erişebileceği imkanların oluşması gerektiğini düşünüyorum. Burada bir hizmet odaklı rekabetin sağlanabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili aslında bir model çalışmak, bir model oluşturmak, bir çerçeve oluşturmak ve bir iki yerde de belki bunun lokal uygulamasını yapmak güzel bir fikir olabilir. Sivil toplum alanının pür, saf, masum bir alan olmadığını kabul etmemiz lazım. Çünkü sivil toplum alanında da çıkarlar var. Sivil toplum alanında da farklı bakışlar var. Sivil toplum alanı homojen bir alan değil. Çatışan çıkar ve ilgilerin bulunduğu bir alan. İş odaklı, mesele odaklı konsorsiyumlar bizde çok zayıf. Bizde şöyle algılanıyor, ölümüne birlik. Yani şu konuda şu kuruluşla niye bir aradasınız? Çünkü o konuda o kuruluşla yakın düşünüyoruz. Aynı düşünmüyoruz, yakın düşünüyoruz. Birlikte hareket edebiliriz. Ama bu konuda, başka bir konuda birbirimizle tamamen zıt olabiliriz. Kamu faydasını gözeten kuruluş ve aktörler bu anlamda mesele odaklı düşünebilirler. Türkiye sivil toplum yasası açısından, sivil toplum kuruluşları mevzuatı açısından şu anda gelinebilecek belki de en iyileri noktalarda bulunuyor. Bu hususta bir şeyimiz yok. Pek çok başka alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'deki temel sorun uygulama sorunu. Bu yasal mevzuat uygulamaya nasıl aktarılacak? İyi niyetli bir şekilde mi aktarılacak? Yoksa biraz güdümlü, biraz hafif bizden olanların, bizi destekleyeceklerin öne çıkarıldığı bir mekanizma olarak mı? Mevcut yasaların önce bir uygulanmasıyla uğraşmamız gerekiyor. Yani çok taraflı katılımı beslemek gerekiyor. Çok taraflı katılım yani sadece böyle büyük kamuoyunu harekete geçirme kapasitesine sahip kuruluşların değil, tekil vatandaşların, inisiyatiflerin, formel olmayan oluşumların, genel kamuoyu algısının ve tepkisinin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Çok taraflı etkileşimli iletişim süreçlerinin kamu için, yani kamu aktörleri için çok önemli fırsatlar, çok önemli imkanlar doğurduğunu da söyleyebilirim. Bunu yapan bir kamu otoritesinin meşruiyet düzeyi çok yükselir. Toplum tarafından güven artar. Şu bence önemli bir sorun sivil toplum kuruluşları için. Yani biz genel kamu faydasını nasıl artıracağız? Toplumun en zayıfları, en güçsüzleri, bilgiye, iletişime, kendi hakkını savunmaya en uzak olanları nasıl güçlendiririz? Başkaları için hareket edenlerin gücü, sesi daha fazla çıkıyorsa o zaman sivil toplum alanının doğru işlediğini gösterir. Sivil toplum başkaları için vardır. Başkalarının durumu iyi ise sivil toplumun da durumu iyidir diyebiliriz.